Arduino PLC ile programını kurduğunuzda karşınıza buna benzer bir program sayfası çıkacak, görüntüsü çıkacak. Niye buna benzer diyorum? Çünkü buradaki pencerelerin bir kısmı açıklama pencereleri var. İşte Library TV Project, Output, buna benzer pencereler var. Bunları yukarıdaki şu ikonlarla açıp kapayabilirsiniz. Ben biraz sadeleştirdim kendime göre. Arduino PLC IDE programıyla şu anda Finler Opta PLC C tipi USB ile birbirlerine bağlı durumdalar. Önce şu uyarıyla başlayayım. Arduino PLC IDE programında en büyük sıkıntı benim gördüğüm Opta ile bağlanırken bağlantı sorunu yaşıyorsunuz. Yani PLC elime geçen gün geçti. Bir 5-6 saat kurcalama fırsatım oldu. Sıcağı sıcağına bu videoyu çekiyorum. Bu 5-6 saat uğraşımın en az 2 saatini bağlantıda geçirdim. Formlara falan girdim. Arduino'nun kendi sitesindeki formlarda buna benzer sorunlar yaşayanlar var, gördüm. Sorunu nasıl çözdüm açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Orada formda da elle tutulur bir hani şu şekilde çözülüyor şeklinde bir açıklama yoktu. Anladığım kadarıyla Arduino PLC IDE programı bilgisayarın board'un portlarını kullanırken COM port olarak seri USB üzerinden bağlı ama COM port olarak kullanacak onu. Bir ayar sıkıntısı yaşıyor. Onu net olarak çözemedim. Formlarda da elle tutulur bir şey yok ama hani edindiğim tecrübelerden şunları söyleyebilirim. Öncelikle şu anda benim USB üzerinden Finder Opt'a bağlı ve bağlandığı zaman 2 tane COM portun açılması lazım. Açılıp açılmadığını nereden görüyoruz? Şurada gelelim bilgisayar, sağ tuş, özellikler. Burada aygıt yöneticisi var. Aygıt yöneticisine tıkladığınızda şurada bağlantı noktaları COM-LPT, COM1, COM4 geliyor. Ama enteresan bir şekilde Arduino IDE programıyla ben içerisine yazılım atarken de COM3 şeklinde dönüşüyor. Bununla ilgili programda sorun yaşayanlar olmuş. Şu anda Arduino PLC IDE programının 1.0.3 versiyonu, Arduino'nun sayfasında 1.0.4 versiyonu yakında çıkacak diye bir açıklama yapmışlar. Muhtemelen onda bu konu daha da düzeltilmiş olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi Open Project, daha önce oluşturduğumuz projeleri açmaya yarar. New Project, yeni bir proje oluşturuyoruz. Buradan oluşturabiliriz ya da buradan oluşturabiliriz. Önce şu bağlantı sorununu atlamayayım, dur. 2 tane komport açılması lazım. Şu online'a geliyorsunuz. Önce projeyi oluşturmam lazım. Doğru. Şöyle önce projeyi oluşturayım. Şu yukarıda şu Open Project ikonu, yani şunun aynı işi yapıyor. Şu da New Project ikonu. Tıkladığınızda yeni bir proje oluşturuyorsunuz. Projenin ne olsun? Test 1 diyelim. Hard diskinde Opta klasörüne kaydettim. Şimdi bu PLC, Arduino PLC IDE programıyla 2 tane Arduino PLC programlayabiliyorsunuz. Şu Portenta Machine Control, bu Arduino'nun sayfasında olan bir şey. Bu Opta gibi daha bir kompakt değil. Daha böyle sanki bir board yapısında. Hani bu Arduino ilk çıktığında erkek pinli Arduino'ları özel bir baskı devre kartı hazırlıyorlardı. İşte baskı devre kartına yerleştirip PLC'ye çeviren arkadaşlar vardı. Girişleri şimdi Arduino'da sıkıntı şu. Birincisi 5 volt. Endüstriyel bir gerilim değil. Endüstride o 5 volt kaybolur gider. İkincisi de bağlantıları pinli oluyor. Clemens bağlantısı değil. Bu da sıkıntı. Orada arkadaşlar işte optokuplörlerle girişi ve çıkışı 24 volta çıkartmışlardı. Bu Portente Machine Control biraz daha ona benziyor. Tabii onun gelişmişi. Ve eğer siz Portente Machine Control'ü programlayacaksınız, bu yazılıma bir para ücret ödemeniz lazım. Lisans almanız lazım. Çünkü her proje oluşturduğunuzda o lisans oluyor. Ama Finder Opta kullanıyorsanız bu yazılımı lisanslı olarak kullanabiliyorsunuz. Belki Finder bu yazılımın geliştirilmesine destek sağlamış olabilir ama Arduino'nun sitesinde bu yazılım var. Anladığım kadarıyla hani geliştirmeye açık kodlu bir yazılım gibi geliyor bana. Onu açık söylemek gerekirse araştırmadım. Okey dedim. Şimdi şu bağlantı sorunu üzerinden devam edelim. Online'a geldiğimizde Setup Communication dediğimizde bağlanabileceğiniz GDB, Modbus, Modbus TCP'yi seçebiliyorsunuz. Burada Modbus aktif. Eğer TCP ise TCP'yi seçip aktif dediğinizde o aktif oluyor. Şu anda bir tane aktif olan var. O da Modbus. Properties dediğinizde az önceki COM1 ve COM4 buraya geldi. Şimdi bağlantı sorunuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı anda bu portu başka bir cihazın yazılımı kullanmaması lazım. Mesela Arduino IDE programınız açılır. Opta'ya ya da başka bir Arduino'ya siz bağlanmışsınızdır. Özellikle seri monitör açıktır, seri ekran. O zaman bağlantıda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bazı arkadaşlar son versiyonunu kurdu.
kurdum. PLC Arduino IDE 1.0.3.1 3.1 nerede bilmiyorum. Sesinde 3.0 vardı. Daha sonra update'ler falan mı oluyor? Onunla bu sorun çözüldü diyen var. Sorun çözülüyor ama açık söyleyeyim net olarak nasıl çözüldüğünü ben de bilmiyorum. Dediğim gibi muhtemelen portun kullanımı ile ilgili Arduino PLC IDE programında bir sıkıntı var. COM1, COM4 niye var? Normalde IDE programına atarken direkt COM3 oluşuyor ve Opta'nın içine istediğiniz programı gönderiyorsunuz. Burada şöyle açıklamalar geldi. İşte COM1 ya da işte COM'lardan bir tanesi oluşur program atmak için. Diğeri oluşur. İşte sanal olarak oluşturur program ya da işte Windows işletim sisteminiz neyse. Orada da işte connection'ı sağlamak için olabilir. Bu bana mantıklı geldi. Çünkü yaşadığım sorunlarda biraz sonra göreceğiz. Sistem dosyalarını atarken sorun yaşamıyoruz. Ama connect yaparken sorun yaşıyordum. Bir diğeri diyor ki Opta çift çekirdeklidir. O nedenle 2 tane port kullanıyor gibi açıklamalar var. Bas sistemler üzerinde çok bilgim yok. O nedenle bilgisi olan arkadaşlar videonun altına, YouTube'daki videonun altına yorum olarak yazarlarsa sevinirim. Burada portu seçmeyi gördük. Cancel diyeyim. Cancel diyeyim. Çıkayım. Karşınıza Resources sayfası gelecek. Burada Device Info Opta'yı görüyorsunuz. Burada ilk başta projeyi ilk oluşturduğunuzda Opta'nın içine bazı sistem dosyalarını atıyor program. Onun için buradan download demeniz lazım ve sistem dosyalarını açacak. Daha sonraki program göndermelerde, değiştirmelerde falan Opta'nın içine tekrar bu şekilde sistem dosyalarına atmanıza gerek yok. Önce şu alt penceresi benim çok işimi yapıyor. Clear diyeyim. Resources Clear diyeyim şuralara. Çünkü hata mesajlarını falan buradan bakıyorum. Ne yaptığını, nasıl ne gönderdiğine buradan bakıyorum. Şimdi bir download diyelim bakalım. Tamam. Yüklemesi biraz sürüyor. İçindekileri siliyor şimdi. Sistem dosyalarını gönderdi ve evet başarılı bir şekilde Opta'ya dosyalarını attı. Hangi durumda oluyor bilmiyorum ama bu dosyaları attıktan sonra şu kısımda Opta'nın özellikleri işte Modbus'ı, Ethernet'i gördüğünüz bir yerde geliyor. Hangi durumda olduğunu şu ana kadar daha çözemedim. Dediğim gibi yani üzerinde bir 4-5 saatlik kurcalama yaptım Finder Opta'nın. Öğrendiğim kadarıyla video çekiyorum. Daha öğrenme sürecim devam ediyor. Artık okulda teneffüs aralarında falan ben bu Opta'yı biraz daha kurcalarım. Bu Arduino PLC'de programıyla 3-5 proje yaptıktan sonra yani 3-5 video çektikten sonra bunu Arduino IDE programıyla programlayacağım. Onda da bir iki deneme yaptım. Benim daha önce Arduino ders notları diye ders notları hazırlamıştım. Temel internette yayınlamıştım. Oradaki örnekleri Opta üzerinde deneyeceğim. Şimdi bağlanmayı bir deneyelim. Şu Connect to Target ya da online'da Connect online menüsünde Connect'ten bağlanabilirsiniz. Şuradan bir bağlanalım. Şu anda bağlandık. Connect yaptı. Bağlanınca geliyormuş. Tamam. Güzel. Arduino Opta diyor. Wi-Fi var. Wi-Fi. Ethernet var üzerinde. Dediğim gibi ürünle biraz daha kurcalayacağım. Özelliklerini görebiliyoruz. Bak şimdi aklıma geldi. Proje yapmadan önce mi connect yapmamız lazım ya? Onu bir deneyeceğim. Onu bir ara deneyeceğim. Şimdi neyse programa geri dönelim. Şu V menüsünden TBD değil de ladderle programlayacağım. Ladder barını alalım şuraya. Aldık. Burada sol tarafta project kısmı var. Project kısmı işte bizim PLC'lerdeki gibi bir proje ağacı. Şu anda tabii boş. Peki burada main ne? Main benim ana programım. Bunun içerisinde bir tane counter var, sayıcı var. Burada projelendirme yapamıyorum çünkü bu zaten ladder değil. Normal bir C şeklinde bir yazım var burada. Buraya C ile program yazılabilir mi, yazılamaz mı daha o kısmına gelmedim ama oralarını da yaptıkça yani Arduino PLC IDE programında normalde C şeklinde birden fazla dilde birazdan göreceksiniz program yazabiliyorsunuz. Onları da ufak ufak deneyeceğim. Ondan sonra size bu main ile ilgili çok daha fazla bilgi verebilirim. Çok fazla da doküman yok açık söylemek gerekirse. İnternette de yabancı da olsa zaten Türkçe video yok. Yabancı videolarda da bir İspanyolca vardı, bir İngilizce falan vardı. Hani çok fazla detay verilmemiş, dokümantasyonu daha tamamlanmamış ama Arduino'nun şu güzelliği varsa Arduino altyapısında çok fazla insanlar işte proje oluşturup internete yükleyebiliyor. Şu anda internette arattığınızda milyonlarca karşınıza proje çıkacaktır. Opta da yeni bir ürün. Bununla ilgili projeler yapıldıkça internete atılacaktır. Benim gibi bundan sonra Opta ile ilgili de video çekenler anlatacaktır. Yani ileriye dönük çok fazla bilgi edinme konusunda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şimdi programı nereye yazacağım? Programı şuraya yazacağım. Test Project sağ tuşla tıklıyoruz. Add.
Burada New Program kısmı var. New Program'a tıkladığınızda programınızın ismi ne olacak? Programınızın ismi şu olsun. Language hangi dilde? IL, FBD, LD, ST, SFC demin dediğim gibi şu anda ladder'da yapacağız ve bunlarla ilgili de ufak denemeler vakit buldukça yapsam. Async to şu fast, slow, background, INT. Bu ne diyor? Bu şunu diyor. Bu programda sizin programınızın cycle time'ını kendiniz belirliyorsunuz. Bakın burada test kısmı var. Aslında birazdan o buraya gelecek. Bu açık olunca açmadı. Cycle time'ını siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani oluşturduğunuz program cycle time'ı ne olsun? Eğer fast olarak seçerseniz 10 milisaniyede bir, slow seçerseniz 100 milisaniyede bir, background seçerseniz 500 milisaniyede bir PLC'niz yazımınız cycle time yapacak. Init seçerseniz şu Arduino programlarken hatırlıyorsanız void setup kısmı vardı. Yani ilk başta programın okuduğu ayarları yaptığı kısım vardı. Bir daha oraya dönmüyordu. Void loop içerisinde dönüp duruyordu. Varsa alt programlara dallanma yapıp geri geliyordu. Init kısmı ise proje yüklendiğinde ilk run olduğunda okunması veya işte yapılması gereken işlemlerin girildiği, sadece run'a geçtiğinde bir kez programın girip çıktığı bir kısım. Fast, slow. Bunun şu güzelliği de var. Mesela bir haberleşme ile ilgili bir işlem yapıyorsanız. Şimdi şöyle programınızı birden fazla parçaya bölebiliyorsunuz. Örneğin 6-7 tane parçaya böldünüz ve her bir parçanın çalışma hızı birbirlerinden farklı. Örneğin haberleşme ile ilgili bir program parçanız var. Fast olması lazım. Ya da işte normal bir giriş çıkışları kontrol ediyorsunuz. Bu mesela slow da olabilir. Yani fast'te 10 milisaniye, slow'da 100 milisaniyede bir cycle time yapar. Ben bununla kuluçka makinesi yaptım. En çok yapılan örneklerden bir tanesi de bu. Yani yabancı sayfalara baktığımda çok güzel projeler görüyorum Arduino'da ama biz bu tip bir şeyde ilk yaptığımız şey hadi kuluçka makinesi yapalım. Örneğin kuluçka makinesi yaptık. Orada çok hızlı bir tepki süresine gerek yok. Yani bildiğim kadarıyla 40 gün sonra mı çıkıyor? 20 gün sonra mı çıkıyor civcivler? Yani ısınma, nemlendirme gibi şeylerin çok hızlı tepki süresine vermesine gerek yok. Background'da 500 milisaniyede bir cycle time'ı ne yapabilirsiniz? Çevirebilirsiniz. Anladığım kadarıyla bu şöyle bir güzellik getiriyor. PLC'nizin performansını daha düzgün kullanmış oluyorsunuz. Ben hatta TIA Portal anlatırken orada FC ve FB'lere anlattım. Bundan önce yayınlanır ya da sonra yayınlanır o video bilmiyorum. Şu anda üzerinde renderlama işlemi devam ediyor. Orada dedim ki mesela bir tank dolum sisteminiz var. Tankınızın dolması 4 saat. O zaman bir tane FC ya da FB yaparsanız dakikada bir gider gelir. Örneğin böyle 30 tankınız varsa işte 30 dakikada bir ya da saniyede bir gidip gelir. PLC'nin cycle time'ını daha kısa tutarsınız diye bir şey söylemiştim. Mesela bu o performans konusunda oldukça bence işe yarayacaktır. Belki bundan sonra da bu cycle time'ları ayırma konusunda diğer PLC yazılımları da bir şeyler yapacaktır gibime geliyor. Slow alayım fark etmez. Ya da boş bırak. Yok slow alayım daha sonra anlatırım o kısmını. Okey dedim. Dikkat edecek olursanız Fast'te benim main programım var. Slow'da da temel komutlar var. Bu programın kendisi değil. Sadece task'te yani cycle time'daki nerede olduğunu gösteren bir ikon. Benim programım şu anda burada. Program direkt giriş çıkışlarla geldi karşıma. Şöyle bir şey söyleyeyim. Opta'nın giriş ve çıkışlarda enerji olup olmadığını Clemens üzerindeki ledlerden göremiyor. Led yok. Ama onun yerine mesela hiçbir Clemens'e çıkarılmamış Opta'nın üzerinde 4 tane led var. Bir tane de haberleşmede de yanıp sönen bir ledimiz var. RGB kullanmışlar ve onunla mesela yeşil, kırmızı, mavi yakabiliyorsunuz. Yani 3 o renk, 4 de o. 7 tane ledle gösterge alabiliyorsunuz. Mesela şu anda Opta'ya bakıyorum. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, enerji var mı, yok mu görünmüyor ama orada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yukarıdaki ledleri siz PLC RAN'da çalışıyor ya da işte bir input'um var ya da bir önemli olanları ne yapabilirsiniz? Ledlere atayabilirsiniz. Sonuç itibariyle o ledleri bir Clemens'e veremediğiniz için hani kullansanız daha görsel bir programlama yapmış olursunuz. Sonuç itibariyle Finder Opta'nın üstünde şu anda 4 tane kuru kontak röle çıkış var. Proje kısmında ilk bahsedeceklerim bunlar. Gelelim Resources kısmına. Burada diğerlerini tabii kurcaladıkça açıklayacağım ama Local I/O Mapping dediği bu kısım benim diğer PLC'lerde tek tabloma tekabül eden kısım. Programlanabilir input şu. Benim üzerinde 8 tane giriş input'um var ve bu giriş input'larım yani Clemens olarak input'larım burada işte adres olarak data block adreslerini görüyorsunuz. İşte dijital olduğu için bool mantığıyla yani binary mantığıyla çalışıyor ve name bu. Burada buna tag ismi verebilirim. Alt çizgi. Mesela buna buton 1 dedim.
Buna buton 2. Excel gibi şöyle aşağı doğru çeksek iyi olacaktı ama şu an için öyle bir özellik yok. Kullanmadığım inputlara herhangi bir burada tag ismi vermeme gerek yok ama ben hazır burada bunları isimlendiriyorum yani görmeniz açısından. Arduino'da hatırlarsanız bazı pinler analog input'tu. Analog değer olarak okuyabiliyordunuz. Şimdi şu andaki bu giriş klemenslerin inputları bu yani dijital olarak seçildi ve bunların adresleri işte input word 0.001 gibi gidiyor. Burada analog olarak input'u seçebilirsiniz. Unsigned integer veri tipi ve 16 bit mi şuradan 14 bit mi 12 bit mi olarak kullanacağınızı seçiyorsunuz. Her birini bunu ayrı ayrı seçemiyorsunuz. Buradan 16 seçtiğinizde analog olarak hangisini seçiyorsanız bunların hepsini 16 bit olarak veri alıyor. Analog olarak hangi değeri okuyor? Analog olarak siz ortak şaseyle bu giriş arasında 0-10 volt veriyorsunuz. 0-10 volt verdiğinizde 16 bit karşılığında unsigned integer sayıya çeviriyor. Şu anda analog denemeleri yani merak ediyorum yapacağım. Yapacağım ama şu anda dijitaller üzerinden gideceğiz. Şu anda benim tüm girişlerim, inputlarım dijital. Böyle çıkışlarım dediğim gibi 4 tane kuru kontak veriyor. Ve kontakların ortak ucu yok. Yani birini 24'te, 48'de, öbürünü 220'de, öbürünü 110'da kullanabilirsiniz. Kuru kontak veriyor. Ben şuraya kopyalayalım. Bunların adresleri de burada görüyorsunuz. Ve burada analog yok kuru kontak olduğu için hepsi bit olarak. LED output. Gelelim belki de ürünün en eğlenceli kısmına. Bunlar üzerinde sıralı yan yana olan LED'ler. Örneğin buna LED 1 diyelim. Şu anda tak tablosu oluşturuyorum. Yaptığım iş o yani. Şimdi dedim ya haberleşmede yeşil yanıp sönen bir LED var üzerinde. 3 renkli. RGB LED. Örneğin buna LED red diyelim. Ya Türkçe yazayım. Kırmızı. LED mavi. Anladığım kadarıyla bunu şu nedenle koymuşlar. Bazı arızaları falan siz burada kırmızı yakıp söndürebiliyorsunuz. Şimdi bu ledleri nerede kullanabilirsiniz? Bu ledleri şurada kullanabilirsiniz. Önemli girişleriniz ya da önemli çıkışlarınız vardır takip etmeniz gereken. Bu ledleri biraz sonra ben yapacağım. Atama yapabilirsiniz. Ya da işte ben bunları çıkışlara atayabilirim. Hazır 4 tane çıkışım var. Çıkış örneğin aktifken LED'i direkt yakabilirim. Çıkış aktif değilken LED'i yakıp söndürebilirim gibi çeşitli opsiyonlarla siz bu LED'leri kullanabilirsiniz. Bir tane buton input var. Bu buton input ne? Bu buton input şu. Finder Opta'nın üzerine bir tane de buton koymuşlar ve bu butona üzerinden siz bastığınızda işte bunu içeride bir input olarak kullanıyor ve bunu siz programda eğer ihtiyaç duyarsanız bir yerde ne yapabiliyorsunuz? Değerlendirebiliyorsunuz. Belki öyle bir komut var mı yok mu bilmiyorum ama işte göreceğim. Belki restart yaptırmak için kullanacaksınız. Belki haberleşmeyi başlatmak için kullanacaksınız gibi. Birkaç tane örnek gördüm. Bu ledleri az önce gördüğünüz şu ledleri sıralı yakmak için her basışta sıralı yakmak için program atanlar falan olmuş içerisine. Buton ne diyelim buna da? Üst. Şu anda oluşturdum teklerimi. Gelelim projekte. Benim hangisiydi? Temel komutlardı. Şurada. Şimdi projeyi oluşturduğumuz yerde network oluşturduğumuzda direkt bunlar ne yapıyor? Oluşuyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben ilk etapta ne yapacağım? Opta'nın çalışıp çalışmadığını görmek için direkt bunu sileyim. Şurası seçiliydi. Sildim mi? Sildim. Çok konuşmayacağım Mehmet ya. Neyse yeniden oluşturalım. Evet, new program. Ne demiştik? Temel komutlar mı demiştik? Ya da demediysek de şimdi diyoruz. Şurada herhangi bir şey seçmiyorum. Async to'da. Okey. Ben herhangi bak Fast'e geldi, main'e geldi. Siz eğer bir şey seçmezseniz derleme sırasında bunu götürüp background'ın altına atıyor. Bu temel komutları buradan siz sürükleyerek örneğin slow'un altına ne yapabilirsiniz? Fast'e de atabilirsiniz. Şimdi taglerimi oluşturmuştum. Geldim az önceki kısma. Şunu sildim. Demin şuradayken temel komutlar seçiliyken sildim. Ve dedim ki run'daysa üzerine çift tıkladım. Normal bir çıkış. Git. LED yeşili çalıştır. Close. OK. OK. Şimdi menüde sadece neyi nerede olduğunu bulmada sıkıntı yaşarsınız. Onun haricinde komutlarda çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü komutlar da yine ISC normunda komutlar. ISC normunda komutlar olunca sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece ne nerede onu bulmanız lazım. Şimdi yeni network oluşturayım. Üstüne altına şunları denemedim ama altına oluşturayım. Bakın direkt geldi. Dijital inputlarımı kullanayım. Ton 1'e bastığımda tamam mı? Röle çişim çalışsın.
Neydi onlar? Çıkış 1. Okey. Şimdi şu ne işe yarıyor? Ha, soluna ya da sağına kontak atıyor. Soluna attı. Ctrl Z. Sağına attı. Ctrl Z. Seçtik. Paralelini attı. Ctrl Z. Seçtim. Demin buton aşağıdaydı. Soru işareti yukarıdaydı. Şimdi buton yukarıda. Seçtik. Aktif değil. P kontak, N kontak. Seçebiliyorsunuz. Enteresan. Ctrl Z, Z. Şunda da set reset gelmesi lazım. Aha, geldi. Ctrl Z, set reset yapabiliyorsunuz. Şu aktif mi? Aşağı dallanma aldı. Enteresan. İlk defa mı görüyorsun? Evet, ilk defa görüyorum. Niye? Çünkü fareyle de yapabiliyorsunuz şunu. Örneğin dışa ben paralel alacağım. Bakın tıkladım üzerine. Koy dediğimde paralel aldı. Üzerine tıkladığımda LED'i yakacağız. Şuradaki 3 noktaya tıkladık. LED 1'i yakacağız. Yani o çıkışı hem böyle çıkışı verdim hem LED 1'e çıkış verdirdim. Zaman öğelerini gördüğümüzde bunu blink blink de yaptıracağız yani. Flaşör şeklinde de yaptıracağız. Şimdi bir network daha ekleyelim. Şundan bahsedeyim. Şunu da anlatayım. Bakın. Aşağı geldiğinizde New Contact Before, New Contact sağda, solda, öncesinde. Sonra paralelleri buradan da alabiliyorsunuz. Yeni blokta ekleyebiliyorsunuz. Mesela yeni blok ekledik. Buradan sayıcı mı kullanacaksın, başka bir şey mi kullanacağın zaman öylesi mi set reset bloğu mu? Burada ne yapabiliyorsunuz? Dikkat edecek olursanız ya komutlar ISP normunda olduğu için komutlarla ilgili çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Cancel dedim. Bir network daha ekleyelim. Baktım altına. Neyi kullanalım? Üzerine tıkladım. Buton 2'yi kullanalım. Okey. Okey. Şuradan adresi seçerken de şurada mesela negatife çevirdik. Negatif mi? Bakayım. Engage'e çevirdik. Burada pozitif yükselen kenar, düşen kenar normal. Buradan da ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. Bu ne olsun? Çıkışım 2 olsun. Okey. Şöyle deneyeceğim ya. Kontak. New paralel kontak. New blok. Dallanma yaptım. Sildim. Sonra da LED 2 diyelim. Yani birkaç yöntemini deniyorum. Bunu burada bıraktım mı derleme sırasında güzel çekme. Derlemeyi şuradan yapıyorsunuz. Compile'den. Derlemeyi yapsın bakalım. Yani o konuda program biraz yavaş. Compile'ı bitirdi. Ama yani şöyle de söyleyeyim. Programın bazı eksilerini söylüyorum ama benim karşılaştırdığım yazılım örneğin TIA Portal'la karşılaştırıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Ayrı kulvardaki iki yazılımı karşılaştırıyorum aslında ben. Bu PLC, Arduino PLC'nin ilk yazılımı. Ben diğerlerinin de birçok ürünün de PLC'nin de ilk yazılımlarını gördüm. Ondan sonra üzerine kata kata devam ettiler. Bu yazılımda gelişecektir. Çok daha farklı noktalara gidecektir. Yazılım konusunda, üzerine katma konusunda bir tek uzak doğulular ya da Japonlar çok istekli değiller. Hala birçok PLC'lerine yıllar önce çıkmış, çok uzun süreler önce çıkmış yazılımlarla ne yapıyoruz? Programlıyoruz. Onların biraz daha veri yapıları falan biraz daha farklı. Ama dediğim gibi şu anda ilk versiyonu. Yani Arduino PLC'nin ilk versiyonu. Ki şunu da söyleyeyim. Kaç video sonra şeye geçeceğiz. Yani Arduino ile programlamaya geçeceğiz. Yani normal bir Arduino programlar gibi Kinder Opta'yı programlayacağız. O yazılım bize daha zevkli gelecek açık söylemek gerekirse. Yazılımımızı gönderelim. Online download kod yapabilirsiniz ya da şuradaki Download to PLC Code kısmına tıklayabilirsiniz. İçinde ne var ne yok sileceğim, birlikte hepsi diyor restart olacak. Tamam dedik. Gönderiyor. Hata verdi. Bakalım ne? 74. Bir daha derleyelim bakalım bunu. Yatağı göstermiyor. Connect oluyor mu? Connect oluyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Connect'ten düştüğü zaman online açık mı? Değil. Download Options. Şifreyle ilgili bir kısım var ama Connect dedik. Download kod. Compile yapayım göndereyim mi dedi. Bir tane hata var gibi sanki orada ya. Hızlı geçti. Bakalım. Şu anda Opta'nın üstündeki haberleşmeleri yanmıyor. Neyi verdi bu hata? Windows gibi olmadı orası. Nereden geri alıyoruz bunu? Bakalım neymiş. Gönderme sorunu yaşadı. USB ile haberleşmede gönderme sorunu yaşadı. Tamam. Online Setup Communication Modbus Properties COM5'e niye gönderiyor ki? OK. Connect. Online
Setup communication. Programın böyle sıkıntıları var. COM5'e dönüyor gönderirken. 47'ye diyeyim, tamam. Okay. Şu anda bağlandı. Bir daha göndermeyi deneyelim. Bir uyarı. Şu anda Opto'nun üstündeki haberleşme dediği yanıyor, gönderecek gibi. Ve şu anda gönderdi. Yeşil led direkt yanıyor, görüyorsunuz Opto'nun üstündeki. Neydi? PLC run olduğunda yansın demiştim. Bu 2'ye basmışım. Buton 2'ye basmışım. Hem röle çıkış veriyor. Sesi duyuyorsunuz bilmiyorum. Şimdi buton 1'e basayım. 1. Şu anda en temel bir kontak, bir bobin işlemini yaptık. Devam edelim. Başka neler var? Şöyle şuradan gidelim. Delete. Delete. Şimdi set reset işlemleri yapalım bakalım. Bunu yine buton 1 seçtik. OK. Bunu da 1 seçtik. OK. Şimdi güzel. Çıkışın aktif olup olmadığını nasıl göreceğiz? Dur bakalım. Şimdi buton 2 ile reset yapalım. Buton 2 ile reset yaptım. OK. Çıkış 2'yi resetleyeceğiz. Çıkış 1'i resetleyeceğiz. Çıkış 1'i resetledik. OK. Sağ tuş. Bir dakika, şuraya geldik. Burada mıydı? Set haline getirdik. Tamam. Şimdi peki çıkış çalıştığında çıkışın çalışıp çalışmadığını nereden görüyor? Böyle kontağının sesini duyacağım ama siz videoda duymayabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Normal bir kontak. Bu ne olacak? Çıkış 1'in kontağı olacak. OK. Bu da gelsin. Benim kediler kudurdu, içeride top oynuyorlar vallahi. Pimpon topu attım önlerine, yoksa kapıya yaslanıyorlar. Aç, illa gireceğiz. Diyorum içeride çalışmam lazım. Buraya girdikleri zaman da burada birbirine katıyorlar. Bir tane pimpon topu attım, onunla oynaşıyorlar. Ne oldu? LED 1'i yaksın. Tamam. Bunu gönderelim PLC'ye. Şu anda connect oluyorum sadece. Connect olmadan download yapmıyor. Bakın. Connect değilken şurası aktif değil. Download yapalım. Gitti mi? Gitti. Bu buton 2 herhalde. Şu buton 1 mi? Bakın setledi. Yaktı. Resetledi. Set ve reset işlemi bu şekilde oluyor. Devam edelim. Yükselen kenar, düşen kenar deneyelim. Bunu düşen kenarda alayım. Yani bunu da düşen kenar. Yani ama pozitifi deneyeyim. Yani hani bir sayıcı sayma işlemi falan yaptırsam ya da Mobil'o orada yükselen kenar, düşen kenar kullanılır. Yani burada çok mantıklı değil ama hani ne olduğunu görmek için. Bakın şimdi Connect'ten düştüm. Şuna tıkladım. Connect'ten düştüm. No Connect. Şu anda download aktif değil. Online'da da download aktif değil. Önce şuradan Connect yapmanız gerekiyor. Connect olduk. Daha sonra download yapacak. Compile yap, gönder dedik. Bir uyarı, o bir uyarı ne? Onu göremiyorum şu aşağıda ya. Bir warning diyor. Ha, şifreli korumalı değil diyor. Gönderdi mi? Gönderdi. Properties. Yok, burada değil, o şeydeydi. Download seçeneğindeydi. Online. Download options. Şununla ilgili uyarı veriyor. Bunu da çözdüğüm zaman söyleyeceğim. Şifreleme falan yaptırabiliyoruz herhalde. Uygula, tamam. Şimdi bu neydi? Bastım. Elimi çektim, setledi. Bastım, durdu. Bunları şuraya vegetable geldi. Buton 1. OK. Watch diyeceğim. Evet. Browse. Buton 2. OK. Bu da var. Onu da deneriz biraz sonra. OK. Evet. Browse. Direkt adres mi geliyor? Bunun adresi yok. OK. Watch diyelim. Tamam. Şunu kapatalım. Properties, bu açıklama kısmı. Biraz yerimiz genişlesin. Tamamdır. Şöyle dönüyor bu normale. Open Connect. Open Connect'e döndü. Yani bunlarda set reset haricinde çok fazla pozitif negatif kullanmıyorum bunları ben. Yani programlamada benim çok fazla işime yaramıyor. Cancel, bunları değiştirmeyeyim. Normal olsun. Şurada görmeye çalışalım. Online mıydık? Connect'tik. Gönderelim. Bakın butona basınca şu kısma bir dikkat edelim. Ne var burada daha başka? Global falan filan.
Oo. Buton 2 resetti. Buton 1 setti. Buton 1 de set. Çıkış da set. Buradan da watch table yapabiliyoruz. Force ya da diğerlerini nasıl yapıyoruz? Onları da başka videoların konuları olsun. Şimdi ne yaptık? Temel bobin, set reset. Mühürleme çalışıyor mu? Bir ona bakabiliriz. Bu ne? Ton 1. Ne gate yapalım? Kapalı olsun. Şunu cut test var mı? Niye yok? Pozitif. Kestik de nereye yapıştıracağız? Kontrol V. Yapıştırdı. Şurada var mı? Test buradaymış. Tamam. Açık. Buna bir paralel kontak dedik. Bunu kontrol Z. Şu. Aşağı atıyor. Yukarı atıyor. Burada ok varmış zaten. Aşağı atacak. Tamam. Bu çıkış olsun. Okey. Normal bobine çevirelim. Network'ü silelim. Hatta LED'i de kontrol Z. Nereleri sildim ben ya? Bunu silmişim. İşte burada dikkat etmem gerekiyor benim. Delete. Hatta şuna da kontrol C yapayım. Bakayım. Burada nereye getirdi? Buraya yapıştırdı. Güzel. Bunu sildik. Delete. Connect miyiz? Connect this. Bunu gönderelim. Compile yapacağım diyor. Yap dedim ya. Onu bak çıkartmadı. O bir warning vardı ya. Ne diye kafama takılmıştı. Şurada bak hiçbirini çıkartmadı. Şuna bir daha geleyim bakın. Online download options şurada. Şu seçili değilse çıkarıyor. Sanki burada bir terslik var. Bunun üstüne biraz çalışmam lazım. Tam olarak anlamadım. Şimdi çalıştıralım. Şurada monitoring de vardı. Onu da göstereyim. Leave debug mode. Şurada gördüğünüz gibi. Yeşil led yanıyor. Buton 1 bu. Güzel. Şimdi leave moddan çıkayım. Şu kısım aktif değil. Niye aktif değil? Aşağıdan. Sadece project kısmı aktif. Online'ı keseyim. Acaba altında mı kaldı ki? Şunu silmek istiyorsanız örneğin resources şunu şuradan siliyorsunuz. Main açtı. Main'i sileyim şuradan. Main'i sildim. Temel komutla. Projeyi oluştururken şurada online diyeceğiz. No connect. Altına gelmiş. Şimdi oldu. Demin bu sayfaları bir büyüttüm küçülttüm ya. Tamam. Resources'a gelelim. Şurada ben neleri oluşturmuştum? Tek tablomu. Project'in altına gelelim. Bakın. AVM Mapping. Projede kullanılan tekleri buraya da getirdi. Yani tek tablosunda oluşturduğum tekleri buraya getirdi. Tıkladığınızda bana onun özelliklerini falan görebileceğim yer geldi de burada şöyle bir şey var. Bunu silebiliyorsunuz. Delete variable diye. Ama sıkıntı şu. Buradan bunu sildiğinizde eğer tek tablosunda o varsa program derleme hatası veriyor. Onun haricinde bir derleme hatası vermiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bunu burada global vars mapping kısmı var. Yani bunlar tek isim değiştirilebiliyor. Rename ne bu? Şuna gelelim. Rename led tek diyebilirim. Led tek oldu. Rename buton tek diyebilirim. Yani tek tablosundakileri buraya getirdi. Şunu deneyeceğim ya. Şuradan kapayabiliyorum şunları. Şunu da kapadım. Temel komutlar. Şimdi buraya geldim. Buradan sürükle bırakmaya müsaade ediyor mu ki? Etmiyor. Peki. Copy name. Kendisini kopyalatmıyor. İlla burada da bir işe yarıyordur bunlar da. Dur bakalım çıkartacağız onlarda ne işe yaradığını biraz daha kurcaladıkça. Şöyle söyleyeyim yani program genel hatlarıyla güzel. Nasıl güzel? Demin de dediğim gibi yani büyük programlarla karşılaştırıyorum ben. Ona göre güzel. Daha basit programlar da kullandım. Yani PLC yaptık deyip PLC ile birlikte yazılım piyasaya süren markalar da var. Bundan çok daha kötüydü onların yazılımı. Yazılım olarak onlar kötüydü. Bu fena değil yazılım olarak. Kullanımı kolay. Çok büyük sıkıntılı değil. İlk örneğimiz bu olsun. Bundan sonra bir zaman röleleri ve sayıcılarla ilgili bir örnek yaparım. Ben de şu yukarıdaki menüleri biraz daha fazla çözerim. Bir sonraki videolarda bilgi vermeye devam edeceğim. Bu videoda Finder Opto Arduino PLC ile ilk projemizi oluşturduk. Temel diyeyim bit komutları üzerinde bir iki deneme yaptık. Bir sonraki